Selamünaleyküm. Hande abla sesim geliyor mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Aleykümselam. Elhamdülillah iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Buyurun abla, sizi dinliyoruz. Tamam. Ben şimdi belki soru gelir göremem diye YouTube linkini de açayım mı yoksa takip eder misin Senacığım? Evet, ben takip ederim inşallah abla. Tamam. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar. Kıymetli ribatımıza eşlik eden dostlarımız, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Mescid-i Aksa'mız hala kapalı. E, Demek ki burada yapmamız gereken çok işimiz var diye yorumlayıp boş durmamaya karar verdik. Rabbim yapıp ettiklerimizi makbul amellerden saysın inşallah, istifadeli etsin. E, Şimdi bu akşamın konusu olarak ben ilk kez baştan sona çok hızlı ve detaylara çok giremeden ama tabii bir saat zarfında e, olabileceği kadar. Çünkü biz Kudüs ziyaretlerimizde 3 gün, 4 gün boyunca sürekli anlatım ve dinleme halinde olmamıza rağmen bitiremiyoruz. E, Yani Kudüs tarihiyle alakalı henüz hiç okuma yapmamış, nereden başlayacağını pek bilemeyen aslında arkadaşlarımız varsa onlara bir genel fikir vermek istedim. Bu akşam böyle bir amacım var. Böyle çok akademik veya çok detaylı, üst düzey bilgilere girmeden beraber bize neler hatırlatacak, bakalım bu seyir nasıl bir bağlantı kuracağız diye. İnşallah göreceğiz birlikte. Toparlandıysak ben yavaş yavaş gireyim. Ben de heyecanlıyım, kusura bakmayın. Evet, notlarımı da bir yandan toparladım, göz atıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehla. Amin. Rabbimiz bu işi bize kolaylaştırsın, bizden kabul etsin. Şimdi Kudüs tarihi. E, Bilinen tarihi aslında milattan önce 2000 yıllarıyla gündemimize geliyor. Milattan önce 2000 yıllarında e, Hazreti İbrahim'in yaşadığı tespit edilmiş, kaynaklar bu şekilde geçiyor. Yani Kudüs'le ilgili bilgilerimiz de milattan önce 2000'lerden itibaren birikmeye başlıyor diyebiliriz. Ama aslında bizim için Kudüs dünya tarihi kadar eski. Dünyanın var olduğu e, seneden itibaren, Hazreti Adem'den itibaren e, var ola gelmiş bir yer. Neden? Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bir hadis-i şeriften bunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe efendilerimiz soruyorlar. Yeryüzünün ilk mescidi hangisidir diye. Yeryüzünün ilk mescidinin Kabe olduğunu söylüyor Efendimiz. Ee, peki ikinci mescidi nedir diye sorduklarında da e, Beytül Makdis olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve bu ikisi arasında kaç sene vardır, ne kadar zaman vardır, ne kadar zaman aralıklarla inşa edilmiştir diye sorduğunda ise ikisi arasında 40 yıl vardır diyor Efendimiz. Yani Hazreti Adem ilk insan olarak, ilk peygamber olarak Kabe'yi inşa ettiğini, ilk temelini attığını biliyoruz. Öyleyse Beytül Makdis'i de, Mescid-i Aksa'yı da Hazreti Adem Kabe'den 40 yıl sonra ilk olarak inşa eden kişidir ve bu bilgi bizde sahih olarak mevcuttur. Yani aslında e, Mescid-i Aksa, Beytül Makdis, Kudüs şehri bugün bildiğimiz ismiyle aslında insanlık tarihi kadar eski.
Ama tabii bizim için kayıtlar, bilgiler Hazreti İbrahim zamanıyla birlikte başlıyor. Ben de abla çok özür dilerim. Biri ses az geliyor demiş de acaba kontrol edebilir miyiz? Ben bilgisayarın önüne sanırım notumu koyduğum için Şu an mikrofonu daha net. engellemiş olabilirim. İyi mi şu Tamam. anda? Evet, Tamam, şu an daha net. Teşekkür ederiz. tamam, kusura bakmayın. Şimdi Kudüs'ün ilk isimlerinden bahsedelim. Biliyorsunuz şu anda Jerusalem ismini görüyoruz her yerde. Böyle Kudüs'ü ziyaret ettiğimiz zaman özellikle böyle tabelalarda, yol tabelalarında işte hediyelik bazı ürünler almak istediğimizde Jerusalem'i görürüz. Buradan tanıdık aslında bir ilk ismi var. Uruşalim. Uruşalim ilk isimlendirmelerinden biri. Ur şehir demek. Şehir, medeniyet demek. Şalim de selamdan gelen bir kelime. Arapça ve İbranice çok yakın dil aileleri, akrabalar. Birbirlerinden kullandıkları birçok kelimeler var. Yani selam şehri, Arapçadaki manasıyla da tam karşılık geliyor. Selam şehri, barış şehri aslında Kudüs baktığınız zaman e, yani tarihin bazı dönemleri haricinde aslında Müslümanların elindeyken, Müslüman hakimiyetindeyken gerçekten de barış ve selam yurdu olmuş her zaman. Layık olduğu gibi. Kenanlılar döneminde de başka bir isimlendirmesi daha var. Yebus. Kenanlılar kim peki? Kenanlılar ifadesini biraz nereden hatırlarsınız? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan hatırlarsınız. Kenan illerinde dünyaya gelmişti. Hazreti Yakup babasıyla birlikte orada yaşarlarken sonra Mısır'a bir yolculuğu olmuştu. Oralara geleceğiz inşallah. Bu Uruşalim ismi işte İbranice'de şu anda Yeruşalayim olarak geçiyor. Ve tabii Latinler, işte Haçlılar, Hristiyanlar işgal ettiği zaman da kendi dillerine çevirmişler bir miktar. Jerusalem olarak da onlar zikrediyorlar. Biz peki şimdi Beytül Makdis diyoruz, Mescid-i Aksa diyoruz, Kudüs diyoruz. Bir de bu Jerusalem var. Bunların hepsi tam olarak neresi oluyor? Bir ondan da bahsedelim kısaca. Beytül Makdis şu anki Mescid-i Aksa 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanımızın e, kendisi içinde ifade ettiğimiz gibi Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de bereketin merkezi ve etrafı bereketlendirilmiş topraklar olarak zikredildiği için etrafı da mübarek kılınmış ve mübarek görülmüş, her zaman kutsal görülmüş. O yüzden Mescid-i Aksa alanının olduğu şehir, yani onu bağrında taşıyan Kudüs şehri de aslında Beytül Makdis olarak anılmış ki bunun üzerine yapılmış hocalarımızın yaptığı çalışmalar var. Beytül Makdis sınırlarının Kudüs şehrinden de aslında çok daha geniş olduğunu gösteren. Çünkü bereketin merkezi Mescid-i Aksa ise Beytül Makdis, yani bu bereketli olan, mukaddes olan topraklar, bereketin merkezi olan, merkezin etrafındaki topraklar daha geniş bir çemberdedir diyerek bununla ilgili Google'da arayarak Beytül Makdis sınırları diye arayarak görebilirsiniz. Ama tabii biz şu an bahsettiğimiz genel eksenimiz Mescid-i Aksa ve onun hemen en yakınındaki çember olan bizim bugün Kudüs olarak bildiğimiz şehirden bahsediyoruz. Şimdi Kudüs şehri ile ilgili bilgilerimiz aslında Hazreti İbrahim'le başlıyor dedik. Ama bütün ismini bildiğimiz bütün peygamberlerin aslında ya hayatının bir bölümü orada geçmiş, orada doğanlar, orada ölenler var, oraya hicret edenler var. Yani bir peygamberler silsilesini aslında bizim bilmemiz gerekiyor. Belki ekran yansıtabilirsem
fikri takip olarak da peygamberlerin, çünkü hangi peygamber hangisinin çocuğuydu gibi bu silsileyi bilemeyenler olabilirse, daha kolaylık olursa bir deneyeyim mi ekran yansıtmayı? Şurada ben bir hazırlamıştım çünkü. Hmm, bakayım olacak mı? Bu değil. Evet. Görünüyor sanırım, değil mi? Evet, Evet. teşekkürler. Şimdi Hazreti İbrahim dedik. Hazreti İbrahim'in yolu Kudüs'ten nasıl geçmiş? Buna dair bir bilgimiz, bir fikrimiz var mı acaba? Kudüs'te mi yaşamış Hazreti İbrahim? Kudüs'te aslında yaşamamış. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim bizim Şanlıurfa'mızda Balıklı Göl'de ateşe atıldığı bir ve hani şimdi oradaki odunların oradaki balıklara dönüştüğü gibi bizim de ziyaret ettiğimiz, mübarek bulduğumuz bir toprak var. Gerçekten orası olduğuna çok kanaat getiriliyor. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yerin. Şimdi orada Hazreti İbrahim orada dünyaya gelip bu şekilde şehrin yöneticisi tarafından böyle karşılanıp halkı tarafından da dışlanınca Hazreti İbrahim hicret etmeye karar veriyor. Tabii Allah tarafından. Öncelikle Kudüs'e uğruyor. Yukarıdan aşağıya doğru hicretinin başladığını gözünüzün önüne getirirseniz. Kudüs'te o zaman Melkizedek isimli bir yönetici varmış. Milattan önce 2000 yılları civarında. O bölgede çok tanrılı dinler, işte putperestlikler, pagan inanışlar olduğu halde bu yönetici Kudüs ve Hazreti Adem'den tabii temeli atılmış olan Mescid-i Aksa aslında orada hala mevcut Hazreti İbrahim'e gelene kadar. E, O yönetici oradaki tek tanrılı inancı sürdürmeye çalışan tek yöneticiymiş ve Hazreti İbrahim'in onunla orada bir münasebeti olup bir görüşmesi olup Kudüs'ten geçtiğini rivayet ederler. Hazreti İbrahim Kudüs'ten geçiyor ama Kudüs'e yerleşmiyor. E, Nerede yaşıyor Hazreti İbrahim, bilen var mı acaba? Fikri olan varsa yazabilir. Ben keşke yorumları görsem. Açmamışım. Şimdi de açamıyorum. Hazreti İbrahim bizim biliyorsunuz peygamberlerimizden kabrinin yerini kesin olarak bildiğimiz sadece Hazreti Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Ve bir ikinci peygamberimizin daha kabrinin yeri kesine yakın olarak bilindiği kabul ediliyor. Bütün bu tarihsel verilerden, rivayetlerden Hazreti İbrahim'in kabri kesin olarak biliniyor ve biz Allah'ın izniyle her Filistin ziyaretimizde Evet, Halil cevaplar, Camii'nde geliyor mu? cevaplar geliyor. Evet, El Hayır şehrinde dediler. Evet, Evet. elhamdülillah, maşallah, çok güzel. Ee, Ben bir dakika ya, görmek için hemen çok kısa bir zamanınızı isteyeceğim. Bakın. Belki aralarda aklıma gelen soruları iletebilirim size. Ben de ders kaynatabilir miyim hocam? Tabii ki, buyurun. Yorumları okuyabilirim isterseniz. Sonra hani şey ders bitiminde falan. Nasıl isterseniz. Evet. Ya gözden kaçırmamam gereken bir şey olur belki diye bir bakayım dedim. Tamam. Evet, hem de böyle bir kafamı toplamış olayım. Evet, Hazreti İbrahim'in kabri şerifi eşi ve oğluyla birlikte şu anda Filistin sınırları içerisinde bulunan Kudüs'ün komşusu olan El Halil şehrinde Halilur Rahman Camii'nde Hazreti İbrahim'den evvel eşi Sare annemiz vefat ediyor. Orada
satın aldığı bir yere, bir araziye, bir mağaraya eşini defnettikten sonra kendi de vefat edince kendisi de aynı yere defnediliyor ve Hazreti İbrahim'in kaç oğlu var? Buraya bir tanesini yazmışım ben. Çünkü neden? Kudüs'ten bahsettiğimiz için diğerini buraya almamışım. Hazreti İbrahim'i biliyorsunuz uzun yıllar evlat sahibi olmadıktan sonra e, Hazreti İsmail bahşediliyor. Ve Hazreti İsmail'i ne yapıyor? Hazreti Hacer'le birlikte Kabe'nin yanına götürüyor. Allah'ın emriyle oraya bırakıyor ve geri geliyor. Peki nereye geri geliyor? Tabii ki yaşamış olduğu ve vefat etmiş olduğu, ömrünün çoğunu geçirmiş olduğu El Halil şehrine geliyor. Ve Hazreti İbrahim'in ömrü boyunca Hazreti İsmail'i ziyaret etmek için birkaç defa Kabe Mekke'ye gittiğini kaynaklardan okuyoruz. Yani bu kısmı ben kendim detaylı araştırma okumalar yapmaya başlayana kadar ben de bilmiyormuşum. Yani Hazreti İshak oğlu ile nerede yaşamıştı Hazreti İbrahim? Evet, Hazreti İsmail'i bırakıp dönmüştü ama nereye dönmüştü? Kısmı bu soruları hiç sormamışız. Aslında bize de sordurulmamış diye fark ettiğim için kendi öğrenme sürecimde belki benim gibi olanlar vardır diye aslında söylüyorum bunları. Bu şekilde Hazreti İshak ve Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'in iki oğlu. Hazreti İshak hayatını El Halil bölgesinde geçiriyor ve onun oğlu Hazreti Yakup dünyaya geliyor o bölgede. Ve Hazreti Yakup'un bir diğer adı da İsrail'dir. Bunun çeşitli sebeplere dayandırıyorlar. İsra işte yürüyüş demek, gece yürüyüşü demek, geceleri çok yolculuk yaparmış ondan dolayı denilmiş gibi de okudum bir kaynakta. Ama zaten Kur'an-ı Kerim'de de Beni İsrail diye görürüz. İşte Hazreti Yakup'un oğulları, Hazreti Yakup'un soyu şeklinde. İsrail geçtiği zaman Hazreti Yakup'u anlarız. Yani Hazreti İbrahim'in torunu oluyor. Hazreti Yusuf da Hazreti Yakup'un 12 oğlundan bir tanesi. Şimdi burada hikaye yön değiştiriyor. Şimdi Kudüs'e Hazreti İbrahim uğramıştı, El Halil'e yerleşmişti. Kudüs'ün yanı başında ama Beytül Makdis sınırları içerisinde bakın. O bölge çünkü Beytül Makdis sınırları içerisine giriyor, mübarek topraklar içerisine. Sonra Hazreti Yusuf biliyorsunuz kardeşleri onun bir rüyasını işitmeleri üzerine ve tabii güzelliğini ve sevilmesini haset ettikleri için 17 yaşlarındayken Hazreti Yusuf'u bir kuyuya atıyorlar ve işte babası Hazreti Yakup'a gelip onun gömleğini alıp işte hani ona bir kan bulaştırıyorlar ve işte kurt yedi diyorlar. Babası işte çok üzülüyor, kahroluyor. Sonra Hazreti Yusuf'u kuyunun içerisindeyken yoldan geçen bir kervan su çekmek için kovayı saldıklarında kova ile birlikte Hazreti Yusuf da kuyudan dışarı çıkıyor. Sonra bu kervan Hazreti Yusuf'u köle olarak ona el koyuyor. Hatta kardeşleri o esnada o kuyudan çıkarıldığını görüp o bizim aslında kölemizdi, bizden kaçıp saklanmış deyip bir de onun için para istemişler. Bunu da yeni öğrendim. Yani kuyuya attıkları yetmemiş, bir de para karşılığı satmışlar kervana. Parasını da almışlar yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin. Neyse bundan sonra o kervanla Mısır'a doğru yol alıyor. Mısır'da köle pazarında satılıyor. Tabii çok güzel yüzlü bir genç. Orada
yöneticinin, vezirin görevlisi onu satın alıyor. Vezir satın almış oluyor. Hani biz bunu ya evlat ediniriz veyahut da hani bunu işlerimizde kullanırız diyorlar. E, Hazreti Yusuf'un hikayesi çok uzun. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi var. Çok genişçe yer verilmiş. Yani bunu çok güzel tefsir eden hocalarımızdan bence dinleyin, benden değil. Ben sadece hikayenin akış yönüne değinmek için bahsediyorum şimdi. Sonra Hazreti Yusuf bir şekilde Mısır'a sultan oluyor. Kuyudan çıkıp Allah'ın hikmeti ve yardımıyla Mısır'ın hazinelerden sorumlusu oluyor. Sonra kardeşleri yıllar sonra tekrar geliyorlar, onu tanımıyorlar, bir ziyarete geliyorlar. O onları tanıyıp işte artık tamam diyor, affediyor onları, konuşuyor. Babamı da hani alın, diğer kardeşlerimi de alın, diğer bütün İsrailoğullarını alın. Çünkü Hazreti Yakup'un 12 oğlu, hepsinin de kendi ailesi, eşleri, çocukları olarak yaklaşık 90 kişi, 100 kişi civarında bir kafile olarak Hazreti Yusuf'un çağırmasıyla Mısır'a geliyorlar. Sonra İsrailoğulları'nın hikayesi bir süre Mısır'da devam ediyor. Ne zamana kadar? Hazreti Musa'ya kadar. Hazreti Musa devrinde o dönemin firavunu, tabii şimdi Hazreti Yakup peygamberdi, Hazreti Yusuf peygamberdi, ona tabi olan, onlara tabi olan ümmetleri vardı, iman edenleri vardı. Ve bu İsrailoğullarını kendisine tapınmadığı için hani dışlayan, onlara eziyet eden Firavun isimli yöneticileri vardı ve Hazreti Musa zamanında da İsrailoğulları çok büyük eziyetler görüyorlardı. Hazreti Musa'nın hikayesi de bambaşka, zaten biliyorsunuz. Doğumundan itibaren öldürülmekten kurtarılıyor Allah tarafından, bir beşiğe koyuluyor annesi tarafından. Sonra o da gene e, sıra sultan oluyor diyelim. E, Sonra Hazreti Musa İsrailoğullarının yaşadığı eziyetler sebebiyle işte peygamberlik tevdi edildikten sonra Allah Teala'nın emriyle artık Mısır'dan çıkmaları gerekiyor. Ve peşlerinde Firavun ve ordusuyla birlikte ilerlerken biliyorsunuz denizin yarılması, Kızıldeniz'in yarılıp Firavun'un içinde kalması ve Hazreti Musa'nın sahabeleriyle o dönemki onlardan kurtulması ve hani Mısır'dan çıkışları. Buraları biliyoruz. Buradan itibaren İsrailoğulları artık Allah Teala tarafından bereketli topraklara gitme emri veriliyor. Yani bereketli topraklar, mukaddes topraklar neresi? Beytül Makdis. Beytül Makdis'e yani Mescid-i Aksa'mızın olduğu bölgeye doğru artık İsrailoğullarının gitmesi için Allah tarafından emir geliyor. Ama İsrailoğulları köleliğe bu zaman içerisinde çok alışmışlar. Yani evet hani kötü muamelelerde bulunmuş ama hani hep karınları doyurulmuş. İşte yaşam mücadelesi vermeleri çok gerekmemiş. O yüzden hani gidecekleri yerde de tabii o Kenan illerinde, o zaman orası boş topraklar değil. Oranın yöneticileri var ve bu geçen zaman zarfında da güçlü bir kavim olduğu orada biliniyor, ortaya çıkmış. İsrailoğulları da biz oradaki o kavimle savaşmak istemiyoruz. Bizi savaştıracaksa biz ne güzel köleliğe devam ederdik. Yani yemeğimiz, içmemiz karşılanırdı. Sen bize ama gel savaşarak hani oraya gir diyorsun diye bir baş kaldırıyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok böyle her seferinde tüylerimi ürperten bir ayet var. Hazreti Musa'ya kavmi diyor ki sen çok istiyorsan git ve Rabbim beraber savaşın.
Biz burada oturacağız diyorlar. Ve bu sözlerinin üstüne de zaten artık o kutsal topraklar onlara 40 yıl yasaklanıyor Allah tarafından. Gene ayet-i kerimelerde geçiyor bu. 40 yıl çölde kaybolmaya mahkum ediliyorlar. Yani İsrailoğulları şu an aslında kıyameti kopardıkları, bizim topraklarımız deyip durdukları böyle yerlere gitmemek için aslında ellerinden geleni yapmışlar. Ve ondan sonra da e, yani Hazreti Davut döneminde de sürekli gelen peygamberler bu kavimle uğraşa uğraşa, ittire ittire benim anladığım kadarıyla hep yani bir zorlamayla, bir ikna ile, bir çaba sonucunda kavmini oraya sevk etmişler ve her seferinde de bir bozulma olmuş. Yani peygamberler düzeltiyor, arkasını dönüyor, hemen bir bozulma oluyor. Hazreti Musa mesela 40 gün uzaklaşmıştı kavminden. O arada hemen yine bir işte ineğe tapmaya başlamış buluyor geri döndüğü zaman filan. Bunlar zaten böyle olduğu için ve sonradan da peygamber katili oldukları için Allah Teala artık o kavmin yerine başka bir kavmi getiriyor. Hazreti İshak soyundan olan peygamber silsilesi artık bitiyor ve Efendimiz'den İslamiyetle birlikte devam ediyor. Elhamdülillah onun ümmeti olarak devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi Hazreti Musa dedik en son. Hazreti Musa, Hazreti Harun yazıyor tablomuzda. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşi, abisi. Onun en yakın yardımcısı. Bu çetin kavimle uğraşırken yani onun en çok güç bulduğu insan. E, ikisi beraber mücadele ediyorlar. Bu şekilde 40 yıl çöle mahkumiyetleri oluyor ve Hazreti Musa kavmi yüzünden bereketli topraklara ulaşamadan vefat ediyor. Ve onun bir vasiyeti oluyor. Ben hani gidemedim. Onların mahkumiyeti yüzünden ben de gidemedim bu bereketli topraklara. Bari beni bir taş atım mesafeye defnedin diyor ve şimdi bizim her Filistin'e gittiğimizde ziyaret ettiğimiz Eriha şehrinde Hazreti Musa makamı var. Kabri kesin olarak orada olduğunu söyleyemiyoruz. Ama o bölgelerde yaşamış olduğu ve hani büyük ihtimalle oralarda defnedilmiş olduğu için e, hürmeten yapılmış orada bir makamı var. Allahu alem yani hani ola da bilir onu da bilemiyoruz. Kesin bir şey söylememek lazım. Ama çok gerçekten bambaşka bir maneviyatı var oranın da beni her seferinde çok etkiliyor. Ve Hazreti Musa'nın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bu kadar yaklaşmışken varamayışı beni gerçekten çok üzüyor. Ee, yani oraya fiziken varıp da maneviyatından, hikmetinden, feyzinden nasipdar olamamak gibi böyle bir ihtimal geliyor aklıma. Ben bunun için özellikle dua ediyorum diyebilirim. Peki Hazreti Musa bu şekilde kalıyor, gidemiyor, ulaşamıyor. Ne oluyor peki sonra? İsrailoğulları e, bize bir kral lazım diyor. İşte yani Hazreti Musa da öldü. Bizim başımızda kimse yok. Bize bir kral olsaydı işte hani bizi götürürdü, derleyip toparlardı bizi diye. Kur'an-ı Kerim'de Talut ismini görürsünüz. Talut ve Calut birbiri ardınca biz okumalarımız sırasında zikrederiz. İşte o dönemde Talut kral olarak onlara atanıyor İsrailoğullarına. Talut tamam toparlıyor artık gidecekler artık kutsal topraklara. E, ama karşılarında hala çok güçlü bir kavim var ve onun başında da Calut isimli bir komutan var. İşte yabancılar bunun adına Golyat da derler. E, ve yani yenilemez olarak görülen bir komutanları var. Talut'un ordusunda ama bir asker vardır ki o da Hazreti Davud'dur. Hazreti Davud Allah'ın nebisidir ve
Calut'a attığı bir sapan taşıyla onu yere serer, sonra da başını keser ve bu şekilde Hazreti Davut Kudüs'ün ilk peygamber fatihi diyebiliriz. Kudüs'ün ilk mümin fatihi diyebiliriz. Hazreti Davut'la birlikte aslında İsrailoğullarının Kudüs'teki, Beytül Makdis'teki varlığı süreci başlıyor. Hazreti Davut'tan öncesi aslında İsrailoğullarının e, Yahudi din tarihi hocalarından da dinlediğim kadarıyla evveliyatını onlar da çok e, hani kayda değer bulmuyorlar. Bir de şöyle bir şey de var. Hazreti Davud'u Yahudiler peygamber olarak da görmüyorlar. Ve onun oğlu Hazreti Süleyman'ı da peygamber olarak görmüyorlar. Sadece bir yönetici, bir kral olarak görüyorlar. Hazreti Davud eşliğinde gidiyorlar. Artık Kudüs'e giriyorlar, Beytül Makdis'e giriyorlar. Ne demiştik? Hazreti Adem ilk inşa etmişti. Mescid-i Aksa'nın ilk temelini atmıştı. Ve orada artık bir mabet yapılması, bir mescit yapılması Allah tarafından emrediliyor. Hazreti Davut başlıyor. Şu anki bizim Mescid-i Aksa'mızın olduğu yere, oraya Beytül Makdis'ini inşa etmeye başlıyor. Ama Hazreti Davut'un ömrü vefa etmiyor. Oğlu Hazreti Süleyman bu inşayı devam ettiriyor ve mescidin inşasını tamamladıktan sonra bir duası var. Biz bu duasını da sahih hadis-i şeriflerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aktarıyor. Hazreti Süleyman mescidin inşasını bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan 3 niyazda bulunmuştur. Birincisi, hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat istiyor ki zaten Hazreti Süleyman rüzgara dahi hükmeden, işte kuşlarla dahi konuşan, cinleri emrinde çalıştıran bir peygamberdi. Gerçekten bu isteği ona dünyada verilmişti. İkinci olarak da adaletle hükmetme dilemiştir Rabbinden. Ve Hazreti Süleyman'ın bu özelliğiyle de biliniyor gerçekten. Üçüncü duası da Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gelen ve burada namazını kılan herkesin annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınıp çıkması. Bakın çok uzun bir sürecin sonunda geliyorlar, nihayet Mescid-i Aksa'ya geliyorlar. Aslında asırlar boyunca yapılmaya çalışılan şey bu. Yapılıyor ve Hazreti Süleyman'ın bir nebinin duası ve bunu bize aktaran son peygamber Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı aktardıktan sonra üstüne kendi duasını ekliyor ve diyor ki umulur ki kabul olunmuştur. Bu dünyadayken Süleyman'a 2 dileği verildi. Umulur ki üçüncüsü de kabul olunur diye. Yani 2 peygamber duası üst üste Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gidip günahlarımızdan ilk doğduğumuz günkü gibi arınıp çıkmak çok büyük bir müjde. Biz bu müjdenin peşinden böyle zor bir zamanda gerçekten koşmalıyız diye düşünüyorum. Ve hatta sahabe efendilerimizden bu hadis-i şerifi duyanlar Mescid-i Aksa'ya gidip sadece namaz kılıp su dahi içmeden başka hiçbir şey yapmadan geri dönerler oluyormuş. Ki niyetleri halis kalsın, bozulmasın. Hani ona nail olabilsinler diye gerçekten çok müthiş bir hassasiyet. Evet, Hazreti Süleyman mescidini inşa ettikten sonra e, ne oluyor? Yahudiler rahat duruyor mu? Rahat durmuyor tabii ki. Onların bozgunculukları, arsızlıkları, e, yani sürekli zaten Hazreti Musa'dan gelmiş olan kitabı da tahrif etmiş olmaları, farklı farklı adetler, uygulamalar çıkarmış olmaları, onları hiçbir yerde barınamaz bir kavim haline zaten getirmiş.
Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra olaylar başlıyor birbiri ardına. Hazreti Süleyman vefat ettikten sonra iki oğlu iki ayrı krallık kuruyor. Kuzeyde İsrail Krallığı kuruluyor. Güneyde de Yahuda Krallığı kuruluyor. Yahuda Krallığı'nın başkenti Kudüs. Güneyde, yani onun daha kuzeyinde, üstünde de bir krallık kurulmuş. İki krallığa bölünüyorlar. Ondan sonra Hazreti Süleyman'ın bu arada yaşadığı dönem ve yıl olarak söyleyeyim size. Hazreti Davut milattan önce 1000 yılı civarında yaşıyor. Hazreti Süleyman da 970 yılı civarında peygamberliğini alıyor. Yaklaşık 40 yıl kadar o da hüküm sürüyor. Ve Hazreti Süleyman'dan sonra milattan önceden sıfıra doğru geldiğimizi düşünün. 970'lerden 587 yılına kadar. Yahudiler o süre zarfında en huzurlu dönemlerini yaşıyorlar diyebiliriz. 587 yılında Babil kralı Buhtun Nasır veya Nebukadnezar olarak da biliniyor. Babil nerede peki? Günümüzde Irak topraklarında, orada bir Babil krallığı var. Babil kralı Buhtun Nasır Kudüs'e geliyor. Kudüs'ü tabii birkaç defa geliyor, birkaç defa işgal ettikten sonra artık son gelişinde 587'de tamamen işgal edip Yahudilerin çoğunu öldürüyor. Kalan sağları da orada geride bırakmıyor ve Babil'e sürgüne götürüyor. Bu ilk büyük Babil sürgünü ve bunu yapmakla birlikte Hazreti Süleyman'ın inşa etmiş olduğu mescidi de yerle bir ediyor. Taş taş üstünde kalmayacak şekilde Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıyor. Yani bu Yahudilerin Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa edeceğiz dedikleri meselenin birinci yıkılış kısmı burada başlıyor. Babililer ilk yıkımı gerçekleştiriyor. Yahudiler Babil kralıyla birlikte Babil'e götürülüyor. Ve yaklaşık 50 yıl geçtikten sonra Babililerle bu sefer Persler savaşıyorlar. Persler bugünkü İran toprakları. Persler savaşıp Babilileri yendikten, Babil'i de ele geçirdikten sonra Pers kralı Sirus veya Kuruş veya Keyhüsrev olarak farklı isimlerle geçiyor kaynaklarda. Eşi de Yahudiymiş. Onun da teşvikiyle olduğunu söylüyorlar. Pers kralı 2. Sirus diyor ki Yahudilere tamam diyor, yani artık siz geri dönebilirsiniz. Çünkü dönemiyorlardı, kesinlikle yasaklanmıştı Kudüs'e gitmeleri. Aradan 50 yıl geçtikten sonra Pers kralının aslında hem de Kudüs'ü bir bakıma yönetmek için, orada Yahudilerin eliyle yönetmek için orada onları görevlendirme gibi bir gönderme yapıyor. Sonra dönüyorlar ve Mescid'i yeniden inşa etmeye başlıyorlar. Babil sürgünü bittikten sonra Pers kralı Cyrus onları geri gönderdikten sonra tekrar yıkılmış olan mescitlerini yapmak isteğindeler. Burada aldığım bir not vardı. Onu şimdi gözüme çarptı. 1948'de İsrail Devleti'nin resmen kuruluş ilanı 1948'de. İsrail Devleti kurulduğunu ilan ettikten sonra bunu Ömer Faruk Harman Hoca'nın bir konuşmasından not almıştım. Kurulduktan, ilan ettikten 10 dakika sonra diyor, Amerika Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, İsrail'i tanıdığını hemen ilan ediyor. Ve bu kadar seri bir tanıma refleksi üzerine işte Amerika'daki Yahudi cemaatinden başkana teşekkür için geliyorlar, teşekkür ziyaretine geliyorlar.
Ve Turuman gelen Yahudilere diyor ki ben sizin Cyrus'unuzum. Ben sizin işte o ikinci Cyrus dedik ya, ikinci kuruş ya da ben sizin Cyrus'unuzum diyor. Yani bakın milattan önce kaç dedik? 587 yılında yıkılmıştı. 537 yılında olan bir şeyi unutmuyorlar. Oradan kendilerine rol biçiyorlar ve oradan kendilerine bir hukuk biçiyorlar. Kendi aralarındaki hukuku nerelere dayandırıyorlar bakın. Biz bunları bilmiyoruz. Yani bizim onların peygamber olarak dahi görmediği, sadece kral olarak gördükleri ve hatta işte ırz düşmanlığına varan isnatlar kendi kutsal kitaplarında Hazreti Süleyman için mesela o kadar değişik ifadeler geçirebildikleri halde bu kadar yani geçmişlerine, kendi uydurma geçmişlerine dahi, biliyorsunuz İsrailiyat diye bir şey vardır, tabir vardır. Yani çok kendilerine yontarak her şeyi hikayeleştirip ve o söylemi de yaygınlaştırırlar. Bunlara bile, o kendi uydurmalarına bile bu kadar tutunup bağlı kalıp bu kadar öğrenip öğretmeleri, ama ve bizim hak olan dinimizdeki, dinimizin kitabımızdaki, Kur'an-ı Kerim'deki, bakın ekranda isimlerini yansıttığımız peygamberlerimizin e, hayatlarını ve hakikatlerini bu kadar gerçekten bilmiyor oluşumuz benim öğrenmeye, detaylıca öğrenmeye başladıktan sonra çok kanıma dokunmuştu. Bu hocanın bu alıntısı da gerçekten çok yürekten vurucu bir şey. Ve peşinden şunu da söylemişti, onu da not almışım. Aynı şekilde, benzer şekilde 1917'de Osmanlı dağıldıktan sonra İngiliz hakimiyetine geçiyor Filistin toprakları. İngiliz General Allenby, biliyorsunuz şimdi Allenby sınır kapısından geçerek Ürdün'den gidiyoruz. İsmini de oradan almış. İngiliz General Allenby Kudüs'e girdiğinde diyor ki işte şimdi Haçlı seferleri asıl amacına ulaştı. Bakın aradan kaç yüzyıl geçmiş. Hesapları, dosyaları kapatmıyorlar, unutmuyorlar. Belki de en büyük silahları bu gerçekten. Belki de bizim en büyük zayıflığımız da bu. Bunları bilmiyor, önemsemiyor. Önemsemediğimizin ve bilmediğimizin dahi farkında olmuyor oluşumuz. İnşallah böyle adım adım, adım adım bilincimizi yeniden inşa edeceğiz diyelim. Dua edelim bununla alakalı. Evet. En son nerede kaldık? Mabedi tekrardan yapmak istiyorlar. Pers kralı onları Kudüs'e tekrar geri gönderdiği zaman. Evet, 515 yılında mabedi ikinci kez yapmaya başlıyorlar. Ve milattan önce 515 yılında ve milattan önce yaklaşık 20 yıllarında Yahudilerin Herod isimli bir kralı. Tabii o dönem gene işte 400 küsür yıl zaman zarfında bunlar ikinci mabet inşa ettikleri ikinci mabetle yaşayıp gidiyorlar. Orada bir işte Yahudi krallığı oluyor. Milattan önce yaklaşık 20 yılında da kralları Herod mabedi biraz daha genişletip etrafına işte bir savunma duvarı da inşa ettirmek istiyor. Ve yaptırıyor. Şimdi bu günümüzde Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri, batı duvarı dedikleri, bizim Burak duvarı diye isimlendirdiğimiz ve işte Hazreti Süleyman'ın yaptığı mescitten kalma duvardır orası diyerek kutsallık atfettikleri duvar parçası Mescid-i Aksa'nın güney-batı dış duvarına tekabül eder. İsterseniz ekranım hazır yansıyorken şuradan göstereyim. Burada başka bir sunum aslında ama haritamız vardı. Oradan göstereyim size. Evet. Bu açıdan baktığımız zaman
Bakın altta Burak duvarı yazıyor. Biz Müslümanlar Hazreti Peygamber'in Miraç gecesi Burak'a binerek Mescid-i Aksa'ya geldiğinde diğer peygamberlerin de bineklerini bağladığı duvara bağladım, halkaya bağladım diye tarif ettiği duvarın bu bölgede, bu taraf olduğunu bildiğimiz için orayı biz Burak duvarı olarak adlandırıyoruz. Ama Yahudiler de bu Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı mescitten kalan duvar parçası olarak inandıkları için buraya bir kutsallık atfediyorlar ve orada ibadet ediyorlar. Bu şekilde milattan önce 20 yılında bu duvar genişletmesi yapılıyor. Milattan önce milata doğru geliyoruz, fark ettiyseniz. Milat nedir? Sıfır yılı. Sıfır yılı neyi ifade ediyor bizim için? Hazreti İsa'nın doğumunu ifade ediyor. Bakın, Hazreti Süleyman'dan itibaren biz hiç arada peygamberlerden bahsetmedik. O arada bir boşluk var veyahut da bize bilgi verilmemiş. Peki ne oluyor? Hazreti İsa'nın doğumu nerede oluyor? Hazreti İsa nerede yaşıyor? Nerede dünyaya geliyor? Kimden dünyaya geliyor? Nasıl bir ortamda dünyaya geliyor? Tam olarak karşımızda duruyor şu anda. Yani gerçekten bu gerçekliklerden uzak kalışımız çok acı. Ben ilk öğrendiğim, ilk fark ettiğim zaman yaşadığım şaşkınlığı hatırlıyorum yani şu anda. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem. Hazreti Meryem Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde hikayesi anlatılır. Annesi tarafından henüz daha doğmadan evvel mescide adanmıştı. Bu doğacak olan çocuğumu ben mescide adıyorum diye annesi Hanne vaat etmişti. Ve tabii doğan çocuğun erkek olması beklenerek söylenmişti ama kız olunca da sözünden geri dönmeyip mescide adadı ve mescide teslim etti Hazreti Meryem'i. Peki hangi mescide? Yani ne mescidi var o zaman? Hangi bölgede oluyor bu? Mescid-i Aksa'da oluyor. Çünkü biz şimdi Süleyman Mabedi diye bahsettik geldik ama yani bizim için bütün dinler İslam'dır zaten. Bütün inananlar mümindir zaten. Bizim mescidimizde tarihte farklı isimler, şehir isimleri vesaire değişmiş olsa bile biz biliyoruz ki Hazreti Adem buranın temelini attı ve burası Mescid-i Aksa'dır. Allah tarafından sınırları belirlenmiştir. Ve o dönem var olan Hazreti Süleyman'ın yapıp sonra Babililerin yıktığı ve sonra Yahudilerin tekrar Babil'den serbest bırakılıp geri dönüp inşa ettikleri ikinci mescidi hizmetkarı olarak adamıştı Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'in annesi Hanne doğacak çocuğunu Mescid-i Aksa'nın hizmeti için adamıştı yani. Evet ve Hazreti Meryem biraz işte büyüdükten sonra artık mescide hizmetkar oluyor. Orada onun bakımıyla Hazreti Zekeriya ilgileniyor. Allah tarafından onun bakımı, sorumluluğu bir peygamber olan Hazreti Zekeriya'ya veriliyor. Ve Hazreti Meryem için Kur'an-ı Kerim'de biz onu o mescitte bir bitki gibi büyüttük ifadeleri geçer. Gerçekten uzun uzadıya üstünde böyle haftalarca, aylarca, yıllarca oturup okumak, düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek gereken konular. Hazreti Meryem mescitte büyüyor ve Kıble Mescidi, bakın siyah kurşun kubbeli Mescid-i Aksa'nın içerisindeki kurşun kubbeli yapının adı Kıble Mescididir. Burada bu fotoğrafta çok küçük görünüyor ama yani burası o kadar büyük bir alan ki ve o Kıble Mescidi o kadar büyük bir yer ki içerisinde aynı anda 5500 kişi namaz kılabiliyor. Bu derece büyük bir yer.
Ve o Kıble Mescidi'nin içerisinde Hazreti Meryem'in orada bakılıp büyütüldüğü, kollandığı, odasının orada olduğunun hatırına binaen ve Hazreti Zekeriya'nın onu orada gözettiğinin hatırına binaen orada ona bir yer verilmiş. Zekeriya mihrabı olarak biliriz. E, Hazreti Meryem'in odasının oralarda bir yerde olduğunu e, biliriz. Onu orada anarız, dua ederiz. İşte Hazreti Meryem buraya hizmet için annesi tarafından adanmıştı. Tabii sonra biliyorsunuz babasız bir şekilde Hazreti İsa'ya gebe olduğu Hazreti Cebrail tarafından ona haber verildi. Ve ama bu mescit içerisinde yaşamaya devam ediyordu. Ve buranın o döneminde en kutsal yeri ve bir mescit hizmetkarı kadının bu kadar kutsal bir yerde işte bir ahlaksızlık sonucunda işte bir hamilelik yaşaması şeklinde bakılıyor o an içinde bulunduğu toplum tarafından. Çok zor bir durumda ve doğum zamanı geldiği zaman mescitten çıkıp biraz uzağına gidiyor. Burada Hristiyanlar Filistin'de Beytüllahim diye bir şehir var. Yani Kudüs'le arası 10 kilometre kadar mesafe. İşte Hazreti Meryem Mescid-i Aksa'dan çıkıp oraya kadar gitmiş, doğumu orada yapmıştır. Hazreti İsa orada doğmuştur diye kabul ediyorlar ama yani gebe bir kadının oraya kadar yürüyüp e, doğumu gelmiş artık gebe bir kadının ve ondan sonra da yeni doğmuş bir bebekle tekrar mescide dönmesi var tabii. Bu bizim alimlerimiz tarafından çok geçerli bir görüş olarak kabul edilmiyor. Mescid-i Aksa'nın hemen doğu tarafında Zeytin Dağı ile arasında olan o Kidron Vadisi'nin ilerisinde tek bir hurma ağacı olan bir köy var diyelim. Orası olabileceğini söylüyorlar. Allah daha iyi bilir tabii, en iyisini Allah bilir. Ama yani makul düşünce o. Yani Hazreti İsa anne karnında iken bu mescidin içerisindeydi. Bakın Mescid-i Aksa'daydı anne karnındayken. Ve Mescid-i Aksa'nın aslında yanı başında dünyaya geldi. Ve dünyaya geldikten sonra da şimdi Hazreti Meryem öyle zor bir durumda ki kucağında bebek ve geri dönmesi lazım topluluğuna. Zaten Allah tarafından da öyle emrediliyor. Ve susma orucu tutma emri geliyor Hazreti Meryem'e. Sen susacaksın deniyor Allah tarafından. Hazreti Meryem bebeğini alıyor, hiç kimseyle konuşmuyor ve Mescid-i Aksa'ya bebek Hazreti İsa ile birlikte geliyor ve bebek İsa dile geliyor. Oradaki Yahudi hahamlarıyla konuşuyor. Kendisinin Allah tarafından babası olarak yaratıldığını, annesinin tertemiz olduğunu, bunları onlara ifade ediyor. Ama tabii orada iman eden oluyor, etmeyen oluyor. Bunları peygamberler tarihinden detaylıca araştırıp inceleyebilirsiniz. Hazreti İsa 0 yılında doğdu artık. Peki ne oluyor? Neler oluyor, bitiyor? Hazreti Zekeriya vardı. Hazreti Meryem'e koruyup kollayan, sahip çıkan. Ve Hazreti Zekeriya'nın da bir oğlu var. Hazreti Yahya. Hazreti İsa ile aynı yaşlardalar. Ve ikisi beraber tebliğ vazifesinde bulunuyorlar. Aynı dönemde, aynı topluluğa aslında. Birbirlerine yoldaşlık yapıyorlar. Ve bu Yahudi toplumu şimdi onların yaptıkları yanlışları doğrultmaya, düzeltmeye gelen her peygambere yaptıkları gibi işte hani inkar ediyorlar, bozgunculuk yapıyorlar. Biliyorsunuz malum Hazreti İsa'yı öldürüyorlar tırnak içinde. Biz tabii ki öldürüldüğüne inanmıyoruz. Göğe yükseltildi Allah-u Teala tarafından. Ama Hazreti İsa'dan evvel de zaten Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'yı da öldürüyorlar. Aynı sebeplerden dolayı.
Bu da neden Yahudilere peygamber katili bir topluluk dendiğini bize gösteriyor. Şimdi milattan sonra 70 yıllarında bu sefer Hristiyan değil henüz, pagan Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu var, mevcut. Ama 70 yıllarında henüz daha Hristiyanlık bilinci gelmemiş, oralara ulaşmamış. Bunlar Kudüs zaten ezelden beri güzel ve kutsal, bereketli bir şehir, herkesin gözü olduğu bir yer olduğu için geliyorlar Kudüs'ü pagan Roma İmparatorluğu işgal ediyor ve mescit yıkılmıştı, yeniden yapmışlardı ya, işte o yeniden yapılan ikinci mescidi de bu sefer Romalılar yıkıyor. Ve hani gerçekten bu sefer de gene neredeyse taş taş üstünde kalmayacak derecede yıkıyorlar. İşte o ikinci mabetten kalan kalıntı şu Burak Duvarı. Bir kalıntı olarak orası kalmış. 70 yılında da bu şekilde mescidi yıktıkları gibi aynı zamanda Yahudileri de bir kıyımdan geçiriyorlar. Yani bir katliam yapıyorlar. Sonra 135 yılında orada kalan Yahudiler gene işte böyle birazcık palazlanmaya başlar başlamaz hemen bir bozgunculuk, hemen bir isyan başlatmaya başlıyorlar. 135 yılında da Bar Kokhba isyanı oluyor bu sefer Yahudilerin. Bakıyorlar ki artık yani bunlar gerçekten durdukları yerde huzur vermiyorlar. Tekrardan büyük Yahudi sürgünü ne karar veriliyor. O dönemki Roma İmparatorluğu'nun başında Hadrian var. İmparator Hadrian bu sefer büyük Yahudi sürgünü kararını çıkarıyor ve Kudüs'te kesinlikle hiçbir Yahudi kalmayıncaya kadar onları öldürebildiğini öldürüyor. Öldürmediklerini de Filistin'den dışarı çıkarıyor. Ve mescidi de yıkıyor. Yıkmıştı zaten. Mescidin yerine de pagan oldukları için Jüpiter isimli bir ilahları var. Jüpiter tapınağı inşa ediyor bu sefer. Mescid-i Aksa'nın olduğu yere, o yıkıntıların üzerine ve bu şehrin de ismini değiştiriyor. Kolonya Aelia Capitolina koyuyor. Kendi adı aslında. Aelia Capitolina olarak geçiyor ve bizim bazı İslami ilk dönem kaynaklarında da bu Aelia isminden değişerek gelmiş İlya şehri olarak da Kudüs'ün eski isimlerinden biri olarak İlya kelimesi de geçiyor. Hatta bazı hadis-i şeriflerde de İlya olarak geçmiş benim bildiğim kadarıyla. Ve Roma İmparatorluğu pagandı. Bu sefer yaklaşık 300'lü yıllarda Hristiyanlığı artık kabul ediyorlar. Hristiyanlığa geçiyorlar ve tamam diyorlar, biz Hristiyan olarak yaşayacağız. Hatta ondan sonra Roma İmparatorluğu'nun annesi Helena Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Kudüs tabii işte Hazreti İsa'nın yaşadığı yerleri görmemiz lazım. Orada çarmıha gerildi, ona inanıyorlar. Kudüs'te Kıyamet Kilisesi var. Orada Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve oraya defnedildiği ve 3 gün sonra dirilip oradan göğe yükseldiğine inanıyorlar. Benim işte oraları görmem lazım, oraları ihya etmemiz lazım deyip Helena yolları düşüyor ve Kudüs'ü bir Hristiyan şehri olarak ihya eden kadındır Helena. Oradaki o gösterişli kiliseleri, çoğunu mimarı diyelim, yaptıranı o ve o dönemlerde yapılmış. Kıyamet Kilisesi de Hristiyanların hac merkezi haline geliyor. Şu anda da hali hazırda dünya üzerinde Hristiyanların en önemli merkezi, en önemli dini noktası
Kudüs'teki hemen şu Mescid-i Aksa'nın çok yakınında olan, yürüyerek gittiğimiz, biz de ziyaret ediyoruz gittiğimiz zaman. Yani görmek turistik amaçlı diyelim. E, O kiliseyi de gene o dönemde inşa ettiriyorlar. Evet. Saatimiz 10 oldu ama bundan sonrasını çok hızlı bir şekilde ele alalım. Peki Hazreti İsa dünyaya geldi, Hristiyanlık yayıldı, Roma'da Hristiyanlığı kabul etti ve Kudüs'e hakim oldu. 300'lü yıllarda demiştik. Peki bundan sonra Müslümanların eline geçişi nasıl ve ne zaman oluyor? Evet, İslamiyet geliyor tabii ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik vazifesi geldikten itibaren neredeyse sahabe efendilerimizin gündeminde Beytül Makdis daima olmuş. Neden? Çünkü hep bakın peygamberlerden bahsettik. Hazreti İbrahim dedik, Hazreti Yusuf dedik, Hazreti Yakup dedik. Hazreti Musa dedi ki en çok Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir yer kaplıyor gerçekten Hazreti Musa'nın kıssaları. Ve tamamen İsrailoğullarından bahsediyor. E, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, yani bu ayetler geliyor. Bu sureler nazil oluyor ve Peygamber Efendimiz o sureleri, ayetleri sahabesine açıklıyor, anlatıyor. Namazlarında kıraat ediyor, sure olarak okuyor. Bunlarla yatıp kalkıyorlar. Yani ve soruyorlar, merak ediyorlar. Sahabe Efendimiz oraya gitmek, görmek isteyenler oluyor. Gitmek için izin isteyenler oluyor. Hani ne için gitmek istiyorsun diye soruyor Efendimiz mesela. Hani ben namaz kılmak için gitmek istiyorum diyor. Çünkü neden? Kıble de Mescid-i Aksa. Kıble de Beytül Makdis. Çünkü hani bir adetullah olarak Allah bir hükmü değiştirmediği müddetçe eski peygamberlerin uygulamaları devam ediyor. Değişene kadar eski peygamberlerin uygulamaları devam ediyor. Ve Efendimiz'den evvel de kıble Beytül Makdis olduğu için evet Kabe vardı. Hazreti İbrahim Kabe'yi Hazreti İsmail'le birlikte yeniden inşa etti. Orada tavaf yapmayı, umre yapmayı, hac yapmayı gösterdi, öğretti. Ama yani nübüvvet bir süre orada devam etmedi. Ve kıble orası değildi. Bütün olaylar burada devam etti. Bütün bu olan biten iyi şeyler, kötü şeyler, kaos, bütün yani bakın burada o kadar çok ayet gelmiş ki bir düşünün yani o kadar çok peygamber buradan geçmiş ki ve bu alan içerisinde ve bu alan için oluyor her şey. O yüzden bizim gündemimize çok sonradan ve çok kısıtlı olarak girmiş olmasına rağmen biz sanki hani bizim zaten kıblemiz Kabe, yani hani ne alakası var? Tamam, evet önemli bir mescidimiz ama falan gibi baktığımız bir yer. Aslında e, İslamiyet'in ilk gelişinden itibaren, hatta evvelinde de Efendimizin namaz kıldığını biliyoruz. Namazın ilk olduğu, ilk kılınan namazlardan itibaren kıblenin Beytül Makdis olduğunu biliyoruz. Ne zamana kadar? Hicretten 15 ay sonrasına kadar yaklaşık. Bu da toplamda peygamberliğin gelmesinden itibaren sahabelerle birlikte Peygamber Efendimizin toplam 14,5 yıl kadar Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldığı anlamına geliyor. Bu çok büyük bir şey. Yani biz bunu böyle bir cümle ilk kıblemiz deyip böyle işte Mescid-i Aksa'nın bizim için önemi nedir? İşte ilk kıblemiz deyip geçiyoruz ama bu o kadar büyük bir şey ki bakın 15 yıl neredeyse.
Ve kıblenin değişmesi de çok büyük bir olay. Yani onu kabul etmeleri, zaten etmeyenler, edenler, orada tam bir iman testi ayrışması orada oluyor. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık sıfatını, ünvanını diyelim, zaten affedersiniz, kıblenin değişmesinde değil, Miraç olayında, Miraç hadisesini Efendimiz anlattığı zaman o sıfatı alıyor Hazreti Ebubekir. Ama kıblenin değişmesi de çok büyük bir olay. Çünkü o zaman da Yahudiler aslında hoşlarına gidiyordu. Hem de bir yandan da eleştiriyorlardı. Yani sen yeni bir din getirdiğini söylüyorsun ama bizim kıblemize dönüyorsun gibi. Bu konu aslında çok uzun. Buraya çok girersek tarihsel akışı kaçırabiliriz. O yüzden buradan geri dönüyorum hemen. Peygamber Efendimiz'e kadar geldik yani. Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz geliyor. İsra Miraç hadisesi oluyor. Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Burak adlı binitine bindirilerek Peygamber Efendimiz getiriliyor ve tam olarak bu altın kubbeli Kubbetüs Sahra'nın altında kalan sahra, taş, mübarek kayanın üzerinden, tabii ki o zaman böyle yapılar yok. O kaya da onunla sınırlı bir kaya değil. Burası bir tepe. Haritayı o yüzden kapatmadım. Tam bir tepe burası ve aslında çok da sivri bir tepe. Üzerinde insanlar yürüyebilsinler rahatlıkla, mescit formuna getirilsin diye düzleştirilmiş bir tepe. Kubbetüs Sahra platformuna da daha yüksekte kaldığı için zaten dört bir yandan merdivenlerle çıkılıyor. Ee, işte o zamanki açıkta duran kayanın üzerine Efendimiz gelerek oradan, tabii evvela onu burada bu mescit içerisinde 124 bin peygamber karşılıyor ve Efendimiz'i bekliyorlar, imamlarını bekliyorlar. İmamları geliyor ve onlara namaz kıldırıyor. Ardından da Cebrail Aleyhisselam'la birlikte buradan e, Allah katına yükseliyor. Bir noktada Hazreti Cebrail'i de geride bırakıyor ve miracına devam ediyor. Ve bize o miraçtan namaz hediyesiyle dönüyor. Evet, bunları biliyorsunuz zaten. Peki İsra Miraç hadisesi oldu. Buraya geldi Efendimiz. Ama burası Hristiyanların elindeydi en son. Evet, halen öyle. Miraç hadisesi olduğu sırada, o esnada da Hristiyan Roma İmparatorluğu işgalinde. Hatta Roma İmparatorluğu Hristiyanlığa geçtikten sonra Yahudiler, bakın, Hazreti İsa'yı öldürmüşlerdi, biliyorsunuz. Yani onlar öyle inanıyor. Peygamberlerini öldürmüş, yani Yahudileri sevmiyorlar zaten. Yahudiler için kutsaldı bu Mescid-i Aksa. Hazreti İsa yönünden, Hristiyanlar yönünden kutsal olan yer Kıyamet Kilisesi. Onlar Mescid-i Aksa alanına çok büyük bir kutsallık atfetmiyorlar. Ee, şeye Kubbetüs Sahra'nın içindeki mübarek kayaya, sahraya, onlar da bir kutsallık atfediyorlar ama hani böyle bir daha maddi bir kutsallık onlarınki aslında. Böyle Haçlı işgali zamanında taştan böyle koparıp koparıp gidip ağırlığınca altınla satmışlar filan, yani böyle şeyler yapmışlar. Ama onların, yani bu alan için zaten hiç duymamışsınızdır. Evet, Kudüs'ün kendisi, Kudüs şehri Hristiyanlık içinde, Yahudilik içinde, İslamiyet içinde mübarek kabul edilir. Ama Mescid-i Aksa alanında Hristiyanların çok böyle bir talepkar olduğunu görmezsiniz. Ve ne olmuştu? Hristiyan Roma İmparatorluğu Kudüs'ü işgal etti. Peki Mescid-i Aksa ne oldu? Yahudilerin tapınağıydı burası. Yahudilerin mescidiydi. Hmm, burayı Yahudileri sevmedikleri için şehri ele geçirdiler ama şehrin dışında bıraktılar. Ee,
burayı merkez olmaktan çıkardılar. Mescid-i Aksa zaten tepede ve sınırda bir yerde. Diğer tarafa doğru şehri inşa etmeye başlamışlar. Mescid-i Aksa alanı da sınırda ve dışta olduğu için bırakmışlar onu kendi haline. Hatta şehrin çöplüğü haline getirmişler. Sırf Yahudilere olan nefretlerinden, kinlerinden dolayı şehrin bütün atıkları, çöpleri, pislikleri, gübreleri bu alana atılmış. Yani o dönemki Mescid-i Aksa'nın vaziyeti ve görevi onlar nezdinde buymuş. Bakın, Miraç hadisesi olduğu zamanlarda da böyle. Bunları gözden çıkarmayalım. Çünkü neden önemli? Şimdi mesela İsrail işgalinde gidilmez. Ya işte İsrail'den izin mi alacağız? Hani filan deniyor ya. Değil işte. Bu haldeyken Allah Teala en sevdiği kulunu, Habibini oraya getirip oradan katına yükseltti. Ve bu haldeydi. Ve ama Peygamber Efendimiz sahabeleriyle birlikte gündeminde daima Mescid-i Aksa, Beytül Makdis vardı. Ve tabii daha Mekke'yi bile fethetmemişlerdi. Önlerinde yapılması gereken çok şey vardı. Efendimizin ömrü vefa etmedi. Hep hazırlık içerisindeydi. Beytül Makdis'in fethine yönelik planları ve stratejileri vardı. Ordu hazırlığındaydı. Ama ömrü vefa etmeyince Hazreti Ebubekir ilk halife olarak Suriye taraflarına öncelikle ordular göndermeye başlamıştı ve Hazreti Ömer zamanında da artık Kudüs'ün fethi gerçekleşti. Efendimizin vefatından 6 yıl sonra. Bakın, bir yerin fethedilmesini 6 yılda planlayamazsınız yani. Böyle bir yer bir de. Öyle düşünün. Dünya üzerinde binlerce yıldır insanların birbirlerini yediği, sahip olmak için oraya bir yerin planlamasına 6 yılda Hazreti Ömer'in aklına gelmiş de fethetmiş, şurayı da alalım diye. Böyle bir şey değil. Bu Efendimizin amacıydı. Onun amacını, onun ülküsünü, tabii ki Allah'ın vaadini yerine getirmek için bunun için uğraştılar yıllarca. Efendimizin vefatından öncesinden başlayan bir sürecin sonucuydu bu. 636 yılında Hazreti Ömer şehri kuşatıyorlar ve şehir teslim oluyor. Kan dökülmeden şehrin anahtarını teslim almaya giderek bu şekilde Müslümanların eline geçmiş oluyor Kudüs. Ve Hazreti Ömer'in ilk defa Mescid-i Aksa'yı gördüğü Cebeli Mükebber Tekbir Dağı'ndan işte görünce böyle bir şevke gelip Allahu Ekber dediğini biliyoruz. Ziyaretlerimizde o noktaya gidip oradan bakıp biz de tekbir getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten Kudüs'te hissiyatlardan hissiyatlara sevk olunuyorsunuz ve ruhunuz oradan gelmiyor bence. Ne dersin Sena? Evet, sen böyle onaylıyorsun hep söylediklerimi. Gitmiş Kesinlikle. değil mi? Elhamdülillah nasip oldu. Maşallah. İnşallah yerinde de dinlemek nasip olur sizden. İnşallah. Allah razı olsun. Bu şekilde Hazreti Ömer artık İslamiyet'in eline geçmesini sağlıyor. Beytül Makdis'in. Peki bundan sonra ne oluyor? Şurada Hazreti Ömer'in fethinden itibaren böyle bir sıralamam var. Onu açayım. Görelim. Evet, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethi. Hemen toparlıyorum çok uzamadan. Bahsettiğim gibi sahabe efendilerimizle birlikte gidip şehrin anahtarını o dönemki şehrin patriği olan Sofronius'tan teslim alıyorlar ve Hazreti Ömer'in bir emannamesi oluyor.
o dönem şehirde yaşayan Hristiyanların ve yaşamakta olan Yahudilerin can güvenliğini, haklarını muhafaza edeceğine dair, onlara hani bir zarar gelmemesini temin edeceğine dair şurada hatta var. Bir çok meşhur yani dünya üzerinde gerçekten hukuk sistemlerine örnek olacak, örnek kabul edilmesi gereken bir emanname yazıyor, imzalıyor. Şehirden çıkmak isteyenleri emniyetli bir şekilde çıkmasını sağlamak için veya yaşamak isteyenlerin emniyet içerisinde yaşamasını temin etmek için böyle bir anlaşma imzalıyorlar. Peki Kudüs fethedildikten sonra Mescid-i Aksa'da ilk ezanı kim okumuştur? Hadi bunu da dinliyor musunuz? Bu saate kadar dinlediniz mi bakayım? Yorumlara yazabilirsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten gecenin vaktini bu kadar zaman yani Mescid-i Aksa'yı dinlemeye, Kudüs'ü dinlemeye ayırmak hakikaten ribat sevabı Rabbim nasip etsin hepinize inşallah. Evet, cevap geldi. Bilal Habeşi radıyallahu anh. Evet, elhamdülillah. Bilal-i Habeşi Efendimizin vefatından sonra ezan okurken o Muhammeden Resulullah kısmına gelince çok üzüldüğü, duygulandığı için orayı söyleyemediğinden artık ezan okumayı bırakmış. Okumamış ezan. Ta ki Mescid-i Aksa'ya gelene kadar. Hazreti Ömer'le birlikte Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'ün fethine katılan sahabelerden. Ve burada ezan okuyor. Yani oraya gittiğimiz zaman Bilal Habeşi'nin sesi burada yankılanmıştı diye düşünmek çok acayip bir şey. Ve ses kaybolmayan bir şey biliyorsunuz. Oradaki uçan kuşları bakıyorum böyle işte Hazreti Süleyman kuşlarla konuşuyordu. Acaba hangisinin dedesiydi? Anlatıyorlar mı birbirlerine böyle silsile halinde? Ben de şu peygamberi görmüştüm. Ona şöyle çalışmıştım, yardım etmiştim falan gibi. İşte bunları düşünüp tefekkür ediyoruz. Hep Kudüs yani çok bambaşka bir yer. Ve bu şekilde evet nerede deminki listemiz? Buradan hemen toparlayalım. Hazreti Ömer'den sonra işte İslam devletinde yönetimsel kargaşalar oluyor. İşte farklı devlet yapılaşmaları oluyor. Bunu okursunuz. Emevi devleti kuruluyor. Emevi devletinin halifelerinden Abdülmelik bin Mervan Kubbetü Sahra'mızı, bu güzel altın kubbeli mavi boncuğumuzu inşa ettiren, Allah onlardan razı olsun gerçekten. Hala Emevi döneminde 685 yılında bakın. O kadar yani aslında fetihten kısa bir süre sonra ve o dönemin imkanlarını düşününce böyle bana çok akıl almaz geliyor. Böyle bir yapıyı inşa etmek ve mescidin tamamının alanı harabeye dönmüşken mescidin neredeyse Emeviler döneminde yapıldığı haliyle büyük oranda o dönemde yapıldığı haliyle hala ayakta. Yani evet çok depremler geçirmiş, çok uzun yıllardır ayakta olduğu için döküntüler, yıkıntılar olmuş, restorasyonlar geçirmiş ama büyük oranda Emevilerin yaptığı haliyle Mescid-i Aksa'nın tamamı duruyor ve Kubbetüs Sahra en önemlisi. Tabii kayanın üzerine inşa edildiği için, muhkem bir kayanın üzerine inşa edildiği için o kolay kolay depremlerden de çok etkilenmiyor. Ufak etkilenmeleri oluyor. Onlar da tamirlerle tolere ediliyor. Kubbetüs Sahra şu anda en eski İslami mimari yapı olarak hala ayakta. Emeviler döneminde inşa edilmiş. Sonra Abbasiler dönemi geliyor. Abbasiler döneminde de işte bu depremlerin çok olduğu yıllar daha çok restorasyon çalışmaları yapıyorlar Mescid-i Aksa'da. Ve Abbasiler döneminden sonra da artık Türklerin tabii o arada İslamiyet'i kabul etmeleri süreci var. Türklerin İslamiyet'e geçmeleri var. Ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hakim olmaları dönemi de
artık başlıyor. Bakın yani çok erken zamanlarda başlıyor. Selçuklular 1071 gibi düşünebilirsiniz. Kudüs'e hakimiyeti başlıyor. Tolunoğulları IŞİD'liler Suriye Selçuklularıyla. Sonra bir ara dönem Fatimiler, Şii Fatimilerin hakim olduğu bir dönem oluyor. Zaten bu Fatimilerin Mescid-i Aksa'ya hizmetleri olmuş gerçekten ama bu yönetimsel bu ihtilafları, farklı anlayışlarından ötürü çok hem kendi içlerinde hem diğer devletler, İslam devletleri, beylikler aralarında çok çatışmalar olan süreçler geçirmişler ve istikrar bozulmuş. Ve bu istikrarsızlık ortamında zaten kutsal beldelerini Müslümanlara kaptırmış olan Haçlılar, Hristiyanlar zaten fırsat kollamaktayken ve zaten defalarca kez birliklerini göndermişken artık 1099 yılında tamamen işgal edebilecek gücü kendilerinde buluyorlar ve 1099'da Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Ama öyle böyle bir ele geçirmek değil. Haçlı işgalini çok ayrı bir başlıkta, çok uzun uzadıya okumanız, kendiniz araştırmanızı tavsiye ederim. Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isimli bir kitabı var Amin Malof'un. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Haçlılar kendi kaynaklarında da Hristiyanlar şunu zikrediyorlar. Çok büyük bir Müslüman katliamı yapıldı ve Mescid-i Aksa içerisinde Müslümanlar içerisindeyken ve hatta oraya kıstırılarak bilhassa Mescid-i Aksa alanı ya şu demin gördüğümüz bu burada bakın gördüğümüz alan içerisinde 70 bin Müslüman katledilmiş. Kendi anlatımlarında şöyle geçiyor. Atların dizlerine kadar kan olduğu, atların kan gölleri içerisinden bile zorlukla ilerlediği, cesetlerden dolayı zorlukla ilerlediklerini kendi ağızlarıyla bu şekilde kaynaklarını aktarmışlar. Haçlılar 1099 yılında burada böyle büyük bir mezalim ve katliamla Müslümanları kıyımdan geçiriyorlar. İşte o yüzden Selahaddin Eyyubi bu kadar önemli ve kıymetlimiz bizim için. Ve neredeyiz bakalım. Buraya gelelim tekrar. 1187 yılında aslında baktığınız zaman bu kadar büyük bir kuvvetle gelmiş olan Haçlılar çok daha uzun süre kalabilirlerdi. Ama işte İslam devletlerini öncelikle bir araya getirmeye çalıştı Selahaddin Eyyubi. Güzellikle bir araya gelmeyen devletlerin hepsini teker teker fethederek adeta zorla yola getirerek. Yani çünkü gerçekten bizler özellikle de elimize bir imkan geçtikten sonra onun kıymetini bilmiyoruz. Bakın bir sonraki aşamada Osmanlı dönemi geliyor. 400 yıl boyunca burada refah içerisinde yaşamışız ama şimdi bundan haberdar bile değiliz. Evet, Selahaddin Eyyubi, Nurettin Zengi isimli Eyyubi o zaman komutanının yetiştirdiği bir asker olarak aslında Nurettin Zengi'nin gerçekten Kudüs'ü Haçlılardan kurtarma ülküsüyle yaşadığı ve ama ömrü yetmediği için Selahaddin Eyyubi'yi yetiştirmesiyle onun ardından Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtararak tekrar Müslüman yurdu yapması süreci oluyor. Allah onlardan razı olsun. Ben şurada bir pasaj işaretlemiştim. Şunu okumak istiyorum. Çok uzun bir konu. Bunu okuyup geçeceğim. Selahaddin Eyyubi için şöyle geçiyor. O Kudüs hakkında o kadar gamlıydı ki onun bu gam ve kederini dağlar kaldıramazdı. O çocuğunu kaybetmiş bir ana gibi şaşkındı.
Atını bir yerden bir yere koşturup Müslümanları Kudüs'ü kurtarmak için cihada davet ediyordu. Daima hüzünle gözyaşı döküyor, göz pınarları hiç kurumuyordu. O şöyle diyordu: Kudüs ve Mescid-i Aksa Haçlıların işgalinde olduğu müddetçe ben nasıl olur da gülebilirim, sevinebilirim, istediğim gibi rahat yemek yiyebilirim ve hele gözüme uyku girebilir. Yorumumu eklemiyorum. Selahaddin Eyyubi'den sonra Memlüklüler dönemiyle tekrar Türkler sahneye çıkıyor. Memlüklüler Mescid-i Aksa'yı e, yeniden imar ediyor. Selahaddin Eyyubi Haçlılar 88 yılda Mescid-i Aksa'ya o kadar zarar vermişler ki Kubbetüs Sahra'nın tepesine haç dikmişler bakın. Oradaki diğer bütün mescitlerin de tepelerinde haçlar varmış. Selahaddin Eyyubi şehri kurtarır kurtarmaz o Haçlıların izlerini hemen kaldırtıyor. Haçları kaldırtıyor. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haçı kaldırtıyor. Mescitlerin içinde bazı mihrapları yıkmışlar. Onları yeniden yaptırıyor. Bütün tahribatları onarmaya çalışıyor ama tabii devir değişiyor, zaman değişiyor. O arada Memlüklüler devri geliyor ve Memlüklüler gerçekten Mescid-i Aksa'ya sanatsal olarak, inşa olarak da çok büyük şeyler katıyorlar. Emevi Devleti'nden sonra bizim en çok yapılarını gördüğümüz, o göz alıcı yapılarını gördüğümüz Mescid-i Aksa alanında Memlüklü yapıları var. Hele bir Kayıtbay Sebil'imiz var ki zaten yani taştan bir mücevher gibi diyebiliriz. İnşallah yerinde görmek, Sebil'inden su içmek nasip olsun isteyen herkese. Memlüklülerden sonra da 1517'de Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethediyor, ordu gönderiyor. Ordu gene tıpkı Hazreti Ömer'in olduğu gibi kansız bir şekilde, tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin olduğu gibi Haçlılar orada 70 bin Müslümanı öldürmüştü ama Selahaddin Eyyubi orayı teslim aldı kan dökmeden. Yavuz Sultan Selim de aynı şekilde kan dökmeden şehri teslim aldı. 1517 yılında ve ordusu şehri aldıktan sonra Yavuz Sultan Selim kendisi bizzat kalkıp Kudüs'e gidiyor. Ve 12 bin askerle birlikte Mescid-i Aksa avlusuna giriyor. Bakın bunlar gerçek şeyler. Yani şöyle gözünüzde şurada canlandırın diye gidip bu görüntüyü açıyorum sürekli. Şu Kubbetüs Sahra'yla Kıble Mescidi'nin tam böyle orta kısmını düşünün. 12 bin asker, tabii o zaman elektrik yok. Yani akşam oluyor. Neyle aydınlanacaklar? Her birinin elinde bir şamdan. 12 bin şamdanlı avlu deniyor buraya o zaman. Yani o akşam, o fetih akşamının, o sultanın geldiği böyle karşılandığı akşamı 12 bin şamdanla bir hayal edin. Ya bu duyguları biz canlandırmadığımız için, bu çocuklarımıza da vermediğimiz için kalkıp gidemiyoruz bence. Ya bizim duyguları harekete geçirmemiz gerekiyor. Kesinlikle bunu düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim bu şekilde Kudüs'ü fethettikten sonra bakın 1517'den 1917'ye kadar Osmanlı Devleti artık parçalanma, Birinci, İkinci Dünya Savaşları devrine gelene kadar 400 yıl boyunca. Şimdi demin dedik ki Emevilerin eserlerini görüyoruz çok. Ondan sonra en çok Memlükleri görüyoruz diyoruz ama şimdi Osmanlı eserlerini de saymakla bitiremeyiz gerçekten. Tekrar hemen saatte 31 geçiyor. Son 2 dakikanızı alıyorum. Bu görüntüye tekrar geldim. Bakın dikdörtgen gibi bir alan, Mescid-i Aksa alanı 144 dönümlük bir alan. Bu dikdörtgen alanın etrafı surlarla çevrili. Bakın burada da görünüyor surlar. Çünkü muhafaza etmek için. Ayrıca bu Mescid-i Aksa alanının dışında da bakın yerleşim yerleri var. Kudüs, Eskişehir, Kadim Şehir olarak geçen o şehir de çok önemli bir yer. Yani oranın sakinleri,
bugün de orada yaşayanlar ve oranın esnafları oranın muhafızlarıdır. Çok önemli bir şehir olduğu için, yerleşim yeri olduğu için şehrin de etrafı surlarla çevrili. Mescid-i Aksa'nın da etrafı surlarla çevrili. Ve bu surlar depremlerle de hasar gördüğü gibi Fatımiler zamanında da bir sebeple yıkılmış. Savunmasız kalmış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yavuz Sultan Selim ancak fethediyor e, ve imar çalışmaları onun zamanında çok başlayamıyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mescid-i Aksa ve Kudüs genelinde inanılmaz imar çalışmaları başlıyor bu sefer ve gördüğünüz bu surlar Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı surlar. Ve Kubbetüs Sahra'nın mavi çinilerini görüyorsunuz. Bu çiniler Kanuni zamanında da yenilenmiş. En son 2. Abdülhamit Han zamanında yenilenmiş. Ve Kubbetüs Sahra'nın etrafını çepeçevre saran bir hat yazısı vardır. Acaba orada ne yazıyor? Ve onu kim yaptırmış? Kimin zamanında yapılmış? Hadi bunu da size bir soru olarak bırakayım. Şimdi Osmanlı dönemi sonuna kadar ben aslında anlatmayı düşünmüştüm zaten. Çünkü sonrası İsrail'le ilgili kısmı ben bahsetmek hiç istemiyorum. Onları zaten tanımıyoruz, kabul de etmiyoruz öyle bir devlet olduğunu. Ama yani bu kadar binlerce yıllık bir Müslüman, mümin geçmişi var. Bizim peygamber kabul ettiğimiz, bizim e, kitabımızda isimleri geçen, kıssaları bize anlatılan, onların peygamber dahi kabul etmedikleri ve çok değişik şeyler isnat ettikleri yöneticileri, kralları için dahi peşlerine düştükleri bu işler nerede, bizim gayretimiz nerede diye bir kendimizi soralım bu akşam. İnşallah ribat nöbet sevabına burada geçirdiğimiz 1,5 saat boyunca nail olmuşuzdur. Olanlardan olalım. Rabbimiz yapıp ettiklerimizi katında makbul buyursun ve bize hür ve aziz Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı, fetih namazları kılmayı bize nasip etsin inşallah. Her gün Mescid-i Aksa için mutlaka dua etmeyi unutmayalım inşallah. Sürçülisan ettiysem affola. Estağfurullah. Ve çok şeyi de atlamak zorunda kaldım. Kesinlikle bu böyle tam bir tarih anlatısı gibi düşünmeyin. Ben zaten bunun erbabı olduğumu da kesinlikle iddia edemem. Estağfurullah. Sadece böyle bir şema çizelim zihnimizde. Geçmişten günümüze burada neler olmuş. Ondan biraz bahsedelim istedim. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Tüm peygamberlerin toplandığı toprakta inşallah bizler de toplanabilmeyi nasip etsin. İnşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Sena sana da. Tüm Cümlemize dinleyen inşallah. hakkınızı helal edin tekrar. Vaktinizi ayırdığınız için biz teşekkür ederiz abla. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.